Yıl 1484. 8. Osmanlı Padişahı Sultan II. Bayezid, şu an Ukrayna sınırları içinde olan Kili ve Akkerman kalelerinin fethi için yapılacak sefer hazırlıklarını görmek amacıyla Edirne'ye gelir. Şehrin ileri gelenleri, sarayın divanhanesinde padişahın huzuruna çıkarak, adaletin hakimi Ulu Padişah'tan bir dilekte bulunurlar. Büyük bir şehir olan, yolcuların, tüccarların, seyyahların uğrat noktası Edirne'ye bir hastane yaptırmasını isterler. Sultan II. Bayezid, babası Fatih Sultan Mehmed'in doğduğu şehir olan Edirne'yi çok sevmektedir. Bu isteği haklı bulur. Ve Tunca Nehri'nin kıyısında, yemyeşil bir arazide, içinde bir Darüşşifa yani hastanenin de bulunduğu büyük bir külliye yapılmasını emreder. Bu önemli görev, dönemin mimarbaşısı Hayrettin'e verilir. Hemen hazırlıklara başlanır. Yapılacak külliyenin planları çizilir, maketleri hazırlanır. İmparatorluğun en maharetli taş ve mermer ustaları bu iş için görevlendirilir. Ve aynı yılın Mayıs ayında padişahın da katıldığı görkemli bir törenle dualar eşliğinde külliyenin temeli atılır. Taş ocaklarında kesilen dev taşlar. Yüzlerce kağnı arabasıyla Tunca Nehri kenarına taşınır. Yıkılmış eski tapınaklardan seçilen mermer sütunlar, hummalı bir çalışmayla Edirne'ye getirilir. Binlerce usta ve işçi işe koyulur ve böylece Osmanlı'nın sosyal devlet anlayışının en önemli simgelerinden biri olacak o büyük külliyenin taş duvarları yavaş yavaş yükselmeye başlar. İnşaat çalışmaları hummalı bir şekilde yaz-kış demeden hızla ilerler. Ustalar, işçiler gece gündüz demeden çalışır. Ve inşaat zamanın teknik ve ekonomik şartları düşünüldüğünde çok kısa sayılabilecek bir sürede sadece 4 yıl içinde tamamlanır. Böylece bu büyük yapılar topluluğu 1488 yılında büyük bir törenle hizmete açılır. Sarayın ve şehrin ileri gelenleri, alimler, misafirler ve Edirne halkı bu büyük güne tanıklık eder. Dualar edilir, büyük kazanlarda yemekler kaynatılır ve hazırlanan yemekler fakir fukaraya dağıtılır. Osmanlı tarihçilerinden Hoca Saadettin Efendi o günü şu sözlerle anlatmaktadır. Bu uğurlu yıl içinde padişahın Edirne'de kurduğu külliyenin yapımı tamamlandığından, bu görkemli caminin rahmet yolu kapısının açıldığı bu parlak günde fakirlere ve yoksullara dağıtılan sadakanın sayılmasına zaman yetmez. Şehrin ileri gelenlerine, misafirlere ve alimlere kurulan sofralar ve sunulan yemeklerin zenginliği anlatılmaz. Bal ve helvalar halka ve yolculara sunuldu. Şanlı Medresesi ücret bakımından bu şehirdeki medreselerin en yükseği ve en değerlisi oldu. Bereket ve şifa kapısı olan bu yapılara Hurrem yani gönül açıcı, huzur verici bina denildi. Eski payitaht Edirne'ye çok büyük bir değer katan bu külliyenin, Türk İslam mimarisinin en güzel eserlerinden biri olarak kabul edilen camisinde namazlar kılındı ve dualar edildi. Günde 3 öğün kazanların kaynadığı imaretinde fakir fukara doyuruldu. Tabane adı verilen misafirhanesinde nekahet dönemi geçiren hastalar ve hasta yakınları ağırlandı. Döneminin en önemli tıp okullarından biri olan medresesinde nice hekimler yetiştirildi. Ve zamanının çok ötesindeki bir anlayış ve eşsiz mimarisiyle dikkat çeken Darüşşifası ise asırlar boyunca dertlilere şifa kapısı oldu.
Sultan II. Bayezid Külliyesi'ndeki binaların en önemlisi ve belki de kalbi, Darüşşifa denilen hastanesidir. Bu hastane hem mimarlık ve hem de tıp tarihinde önemli bir yere sahiptir. 15. yüzyılda yapılmış olan bu yapı, merkezi ve ayrıntılı planlı hastanelerin tarihteki öncüsü olarak kabul edilir. Benzerlerine Batı'da ancak 200 yıl sonra rastlanan bu hastane, 3 bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde hizmet odaları, poliklinik odaları, diyet mutfağı ve ilaç depoları bulunur. İkinci bölümde hekimbaşı ve yardımcılarının olduğu yönetici odaları vardır. Üçüncü ve en önemli bölümü, merkezi planla yapılmış yataklı tedavi bölümüdür. Bu bölüm 6 kışlık, 4 yazlık hasta odasıyla bir müzik sahnesinden meydana gelir. Bu hastaneyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, tedavide dönemin hekimlik bilgilerinin yanında müzik makamlarının kullanılmış olmasıdır. Tedavi esnasında 10 kişiden oluşan müzik grubu tarafından çalıp söylenen müzik makamlarının çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülürdü. Yapının tam ortasında bulunan şadırvandan akan suyun çıkardığı ses, tedavinin önemli bir parçasıydı ve hastaları rahatlatmaya yönelikti. Darüşşifa'da müzik ve su sesine ek olarak ayrıca koku tedavisi de uygulanırdı. Darüşşifa avlusu ve çevresinde yetiştirilen çeşitli bitkilerin yaydığı kokular da tedavinin önemli bir parçasıydı. Ayrıca meşguliyet de bu hastanede tedavi amacıyla kullanılıyordu. Hastalar sepet ve örgü örmenin yanı sıra çeşitli el işleriyle meşgul edilir, dertlerinden ve düşüncelerinden uzaklaştırılmaya çalışılırdı. Edirne Darüşşifası, kuruluşunda çok yönlü bir hastaneydi. İlk yıllardaki kadrosunda bir hekimbaşı, 2 hekim, 2 cerrah, 2 göz hekimi ve 1 eczacı bulunurdu. Toplam personel sayısı 21, hastanenin yatak sayısı ise 32 idi. Kullanılan bu yöntemler zaman içinde daha çok akıl ve ruh hastalıklarına iyi gelince, başlangıçta her türlü hastanın tedavi edildiği bu hastane, sonraki yıllarda sadece psikolojik hastalıkların tedavi edildiği bir merkez haline gelmiştir. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıl ortalarında Edirne'ye geldiğinde, orada öyle bir darüşşifa vardır ki dille tarif edilmez, kalemle yazılmaz diyerek övgüyle söz ettiği hastane hakkında ayrıca şu ilginç tanımlamaları yapmıştır. Böyle dikkat ve özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan odalarında çeşitli hastalıklara tutulmuş, zengin ve fakir, ihtiyar ve genç doludur. İlkbaharda, delilik mevsiminde, Edirne'nin aşk denizi derinliğine düşmüş sevdalı aşıklar çoğalıp, hekimin emriyle bu tımarhaneye getirilerek, altın ve gümüş yaldızlı zincirlerle kerevetlerine takılıp, her biri aslan yatağında yatar gibi kükreyip yatarlar. Sadece Edirne'ye değil, çevresindeki şehir ve köylere de aralıksız olarak 400 yıl gibi uzun süre hizmet vermiş olan bu şifa yurdu, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması, bu tür hizmet alanlarını ayakta tutan vakıf sisteminin dağılması ve ardından gelen işgallerle önemini yitirmeye başlar. Tıp tarihimizin bu önemli yapısı, 1914 yılında Türk psikiyatri hekimliğinin önemli isimlerinden Doktor Masar Osman'ın kötü koşullarda tecrit edilmiş olan son akıl hastalarını zincirlerinden çözerek İstanbul'a götürmesiyle buradaki parlak hikaye hüzünlü bir şekilde sona erer. Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin diğer önemli bölümü tıp medresesidir. Osmanlı Sultanı II. Bayezid, Edirne için sadece bir hastane düşünmemiş, hemen yanına hekimlerin de yetişeceği bir tıp okulu inşa etmişti. 18 öğrenci odası ve bir dershaneden oluşan bu önemli medrese,
Osmanlı eğitim sistemi içinde en üst düzey kabul edilen 60'lık medreseler arasında yer alırdı. Öğrenciler teorik eğitimlerini hemen yanındaki Darüşşifa'da hastalar üzerinde uygulama imkanı bularak tamamlarlardı. Külliyeyi gezerken medrese hakkında gözlemlerini de kaleme alan ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, "Medreseye etibba ve odalarında talebeler vardır ki her biri daima Eflatun, Sokrat, Aristoteles, Galinos ve Pisagor gibi alimlerden bahseden olgun tabiplerdir. Her biri bir fenne yönelip hekimlik ilminde kıymetli kitaplara itibar ederek insanoğlunun derdine deva bulmaya çalışırlar" diye yazmıştır. Medresenin eğitim kadrosunda 18 öğrenciye ders veren bir müderris yardımcısı, bir kütüphaneci ve 2 hizmetli bulunur. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi onlara ayrıca günde 2'şer akçe burs verilirdi. Başta külliyenin kurucusu Sultan II. Bayezid olmak üzere birçok padişah, kendi mühürlerini bastıkları dönemin önemli el yazması tıp kitaplarını medreseye bağışlamışlardır. Aralarında İbn Sina ve Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin'in de olduğu önemli alimler tarafından kaleme alınan bu kitapların birçoğu zaman içinde kaybolup gitse de 38 adedi günümüze kadar ulaşmış olup Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde koruma altındadır.